Selam dostlar, Sohbet Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Nazilerin 2. Dünya Savaşı kapsamında Sovyet esirlerine yaptıkları vahşetleri, kötü muameleleri ve savaş suçlarını anlatmak istedim. Nazi Almanyası'nın özellikle Sovyet esirlere karşı çok vahşice davrandığını söyleyebiliriz. Bunları sizlere bu videoda geniş bir şekilde aktarmak istedim. Neler yapmışlar, nasıl bir tarihsel süreç geçmiş, nasıl bir planlama olmuş, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Almanya'da Hitler'in iktidara gelmesinden sonra faşistler hızla devlette örgütlenerek her kurumu ele geçirdi. Ve ardından 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar özelde Avrupa ama genelde tüm dünyayı etkileyen bir katliamlar dönemi başlamış oldu. Nazilerin ırkçı fikirlerin sebebiyle pek çok halk ırklarına göre önce fişlendi, ardından toplu infazlar yoluyla soykırıma tabi oldular. Sonraki süreçte üstün Alman ırkına sömürge olacak topraklara gözünü diken Nazi liderleri Sovyetler Birliği'ne karşı savaş açtı. Ama bu yaptıkları hayatlarının hatası olacaktı. Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ni işgal amacıyla başlattığı Barbarossa harekatı sonrası tam bir katliam yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nın Doğu cephesindeki çatışmalar sırasında 1941 ile 45 yılları arasında yaklaşık 5,7 milyon kişi tutsak edildi ve tüm esirlere kasıtlı olarak kötü muamele uygulandı. Bunlardan 3,1 ila 3,3 milyon arasında olduğu belirtilen insan vahşet ortamında yaşamını yitirdi. Nazi Almanyası Lebensraum olarak bilinen Doğu bölgelerinde yaşam alanı elde etmek ve bölgeyi sömürge haline getirmek amacıyla Sovyet coğrafyasına topyekün bir imha savaşı başlattı. Bunun için Generalplan Ost yani Genel Doğu Planı adlı planı hazırlayarak bölgede soykırım ve etnik temizlik politikaları uyguladı. Nasyonel sosyalizme dayanan ırkçı ve antikomünist tutumları nedeniyle savaş sırasında ele geçirdiği esirleri yok etme yolu izlendi. Nazi liderleri bu kapsamda çok sayıda bildiri yayınladılar. Barbarossa Kararı isimli emir Nazi subaylarına yargısız infaz yetkisi verirken ardından yayınlanan komiser emri adıyla bilinen belge ise özünde sivil olan Sovyet siyasi komiserlerin tamamının derhal idam edilmesini emretti. Esir alınan sadece savaşan askerler değildi. Tüm Komünist Parti çalışanları, ekonomi yetkilileri, herhangi bir Sovyet organından görev yürütenler, Sovyet sanatçıları, aydınları ve çatışma bölgesindeki her yaştan tüm siviller esir kapsamına alındı. Aynı zamanda Nazi liderleri Açlık Planı adlı bir plan hazırladılar ve savaş sonrasında yaklaşık 30 milyon insanın açlıktan öleceği varsayıldı. Naziler savaş boyunca Sovyetlerde öne çıkan kişileri özellikle yok etmek istedi. Bu kişilerin Sovyet toplumdaki etkisini kırmanın Nazilere karşı direnen halkların direncini kıracağına inanan Naziler sayısız insanı esaret altına alıp topluca infaz etti. Evet dostlar, Sovyet yolculuğumuzun bu durağında sizlere Nazilerin Sovyetler Birliği'ni işgalindeki amaçları, esir aldığı Sovyet yurttaşlarına uyguladığı politikaları detaylı bir şekilde aktaracağım. Buyurun hep birlikte inceleyelim. Nazi Almanyası, Sovyet savaş esirlerine yönelik özel olarak çok sayıda karar almıştır. Nazilerin özünde Sovyet insanına karşı tutumu, nasyonel sosyalizm ideolojisinin ırkçı görüşlerine dayanıyordu. Tüm savaş süresince Nazi Almanyası silahlı kuvvetlerinin yani Wehrmacht'ın eline geçen tüm ülkelerdeki savaş esirlerinin öncelikle ırklarına bakıldı. Kökeni Anglo-Saksonlardan gelen kişiler Nazi hiyerarşisinin en üstünde yer alıyordu ve bu kategorideki Fransa, Belçika, Hollanda ve Norveç'ten gelen esirler en insancıl muameleye tabi tutuldular. Buna karşın Untermensch olarak ifade edilen görüş doğrultusunda alt insan olarak görülen ulusların nüfusu soykırımla azaltılmaya çalışıldı. Slav kökenli esirler yani Polonyalı, Yugoslav, Rus ve benzeri kökenli esirler en kötü muameleye maruz kaldı. Esir hiyerarşisinin en altında ise Kızıl Ordu mensubu askerler, Sovyet siyasi komiserler, aydınlar ve yerel yöneticiler yer aldı ve çok vahşi muameleye tabi tutuldular. Her şeyden önce Nazilerin Sovyet esirlere karşı tutumu, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne karşı yürüttüğü savaşın amacının bir yansımasıydı. Hitler ve diğer Nazi liderlerin gözünde yürütülen savaş basit bir çatışma değildi. Asyalı barbar insanların yok etmek olarak inandıkları ve bunun üzerine yürütülen ideolojik ve ırksal bir savaştı.
Nazilerin savaş öncesi hazırladığı Genel Plan Ost'a göre savaş sırasında işgal edilen bölgelerde soykırım ve etnik temizlik uygulanacak, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgelerde Slavlar yok edilip Almanya'nın sömürgesi haline getirilecekti. Gereksiz görülen diğer milletlerden insanlarsa Sibirya'ya taşınıp doğrudan veya çalıştırılarak dolaylı yollarla öldürülecekti. Adolf Hitler, Sovyet halklarına karşı soykırım ve etnik temizlik uygulamayı, Sovyet coğrafyasını Almanya'nın sömürgesi haline getirmeyi ve komünizmi yeryüzünden silmeyi amaçlamıştır. Hitler'in ırkçı ve antikomünist söylemleri savaş esirlerine yapılacak tutumu belirlemiştir. Harekat başlamadan önce 27 Mart 1941'de Wehrmacht komutanlarından Walter von Brauchitsch, Barbarossa harekatında görev alan komutanlara Sovyetlere karşı girişilecek savaşın bir ırkın diğer ırka karşı yürüttüğü bir savaş olacağını ve savaşın kazanmak için gerekli tüm şiddetin göstereceğini ifade etti. 3 gün sonra Hitler, Nazi ordusunun üst düzey komutanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda Sovyet halkı ile ilgili niyetlerini ayrıntılı olarak ifade etti. Esirlerin kategorize edildiği planı açıkladı ve işgal savaşında sınırsız acımasızlık kuralları uygulanacağını belirtti. Naziler savaş sonrası ortak kader kavramını reddetti ve tüm siyasi komiserleri ve bununla birlikte gelecekte yeniden Sovyet yönetiminin doğmasını engellemek için bütün Sovyet aydınlarını yok etmeyi amaçladı. Bu kapsamda siyasi komiserler özel olarak hedef gösterildi. Çünkü bu kişiler Sovyetler Birliği'nde orduyu halk kontrolü altında tutmak ve bürokrasiye karşı mücadele etmek için denetleyen sivil siyasi görevlilerdi. Bu nedenle on binlerce siyasi komiser tutsak edildi ve topluca infaz edildi. Wehrmacht 13 Mayıs 1941'de Barbarossa Kararı isimli bir emir yayınladı. Bu emir, savaş esirleri de dahil olmak üzere Nazilere karşı ilişkilerinden şüphelenilen herhangi bir kişi hakkında işgal topraklarındaki Nazi subaylarına doğrudan yargısız infaz yetkisi verdi. Böylelikle toplu katliamların yolu askeri emir yoluyla aşılmış oldu ve bu emir sonucu oluşan sözde yargı yetkisi, Sovyet siyasi komiserlerinin ve aydınlarının yargısız öldürülmesi uygulamasının ilk yasal temeli haline geldi. Ardından 6 Haziran 1941 günü Komiser Emri adlı bir emir yayınlandı. Belgede siyasi komiserler direniş, nefret ve zulüm taşıyıcıları olarak nitelendirildi ve her siyasi komiserin derhal idam edilmesi emredildi. Bununla birlikte emre göre Nazilere yönelik doğrudan mücadeleye girmeyen veya düşmanca eylemlere doğrudan katıldığından şüphelenilmeyen insanlar idam edilmeyip Doğu cephesinin geri planında faaliyet gösteren Nazi birimlerine teslim edileceklerdi. Naziler uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek yalnızca Sovyet askerlerini değil, ek olarak Komünist Parti'nin ve Sovyet devlet organlarının tüm çalışanlarını, çatışma sırasında geri çekilen veya teslim olan 16 ila 55 yaş arasında tüm erkekleri de esir aldı. Yani aslında herkesi esir aldı. Sanatçı oranlar ayrıldı ve derhal siyasi komiserler statüsüne dahil edildi. Naziler işgalin ilk günlerinden savaşın bitimine kadar esirlere son derece vahşice muamele etti. Teslim olmaya çalışan pek çok insanı vurdu veya sonradan topluca infaz etti. Bu durum Nazi propagandasının etkisiyle ilişkiliydi. Zira Naziler Sovyet insanında korku uyandırması amacıyla mümkün olduğu kadar çok öldürmeyi teşvik etti. Birçok savaş esiri kampı genellikle odun ve dikenli tellerle çevrilmiş bir alana kuruldu. Bu durum esirlerin kendi kamplarını sıfırdan kendileri inşa etmek zorunda kalmalarına sebep oldu. Daha da kötüsü Hitler, Sovyet savaş esirlerinin Altreich denilen Nazi Almanyası'nın savaş öncesi sınırları içinde tutulmasını yasakladı. Çünkü buradan komünist propaganda yapacaklarından korkuyordu. Bu nedenle esirler Sovyetler Birliği'nin savaş ve işgal nedeniyle yıkılan bölgelerine yerleştirildi. Buralarda esirlere yeterli yiyecek ve uygun yaşam koşulları sağlamak çok zor bir durumdu ve zaten Naziler bu koşulları kasıtlı olarak sağlamazdı. Her taraf yıkık, bitik ve yangın içindeyken bir de bu insanların hayatta kalma sorunu eklenmişti. Hemen hemen esir düşen her Sovyet insanı ölüme neden olacak bir durum yoksa bile Nazilerin sağladığı yaşamsal gereksinimlerin, barınma şartlarının, sağlık hizmetlerinin veya çalışma koşullarının uygunsuz olmasına bağlı olarak ölüme mahkum oldu. Esirler sonbahar ve kış aylarında açık alanda yağmur, kar gibi mevsimsel olaylara karşı herhangi bir koruma olmadan kalmak zorunda kaldılar. Esirlerin kaldıkları yerler çoğunlukla kendi elleriyle kazdıkları ilkel hendekler veya sığınaklardı.
Çoğunlukla iyi ısıtılamayan, bacasız bir odada, çıplak toprakta ya da çimento zeminlerde kalmak zorunda bırakıldılar. Kamplardaki sağlık tesislerinin durumu korkunç boyutlardaydı. Esirlerin kullanacağı su hiç yoktu veya ihtiyacını karşılamayacak kadar azdı. Ayrıca temizlik ürünlerinden de mahrumdular. Bunun sonucu olarak esirlerin kalabalık şekilde kaldığı kamplarda alan yetersizliği ile birlikte iç çamaşır ve yatak eksikliğinden dolayı yaygın bir şekilde bitleme görüldü. Esir kamplarındaki yemek durumu son derece kötüydü. İşgal başlamadan önce Wehrmacht esirlere en düşük seviyelerde yiyecek verilmesini emreden bildiriler yayınladı. Savaş ilerlediğinde Nazi personeline ön cephelere ve Sovyetlerin ulaşım altyapısına uzak mesafelere merkez depolardan yeterli miktarlarda malzeme tedarik etmenin son derece zor olduğu ortaya çıktı. Bu durum sonrasında 1941 ve 42'de bütün Nazi ordusunun Rusya kaynaklarıyla besleneceğine karar verildi. Bu amaçtan Naziler, Sovyetler Birliği'nin en verimli tarımsal alanlara sahip güney bölgelerindeki gıdalara büyük ölçüde el koyma niyetindeydiler. Zamanla Nazi planları daha da büyük bir ivme kazandı. El koyulan gıdalar yalnızca cephede asker beslemekle kalmadı. Aynı zamanda Nazi Almanyası'nın kendi iç sivil nüfusu için savaşı aşırı masraf olmadan sürdürmesine izin verdi. Çıkarılan bu askeri emirler Sovyet sanayisini geriletmenin yanı sıra Sovyetler Birliği'ni sanayi öncesi döneme geri döndürme amacı da güttü. Nazi liderleri bilinçli olarak bu emirleri çıkardılar ve planların uygulanması sonucunda yaklaşık 30 milyon insanın açlıktan öleceği varsayıldı. Bu nedenle gerek Sovyet halkı gerekse günümüz dünyası bu emirleri açlık planı olarak adlandırmıştır. Nazi liderleri kasıtlı olarak milyonlarca kişinin açlıktan ölmeyi planladığı durumda Sovyet halkının savaş esirlerinin kaderine daha fazla önem vermeyeceğini bekledi. Esirlere çok az miktarda kötü kalitede yiyecekler verildi ve bu nedenle esirler son çare olarak ot, ağaç kabuğu ve çam iğneleri yemek zorunda kaldılar. Açlıkla boğuşan esirlerde yamyamlık da yaygınlaştı. Kamptaki gardiyanlar Sovyet esirlerine büyük zulüm ettiler. Çoğu kez günlük rutin olarak coplarla, kırbaçlarla, tüfeklerle ya da köpeklerle dövüldüler. İşkencelere tabi tutuldular ve kötü muameleye maruz bırakıldılar. Örneğin yiyecek yokluğu sebebiyle esirlerin mutfak atıklarını alması veya kalabalıktan şikayet etmesi çoğu kez dayak, işkence ve kötü muameleyle sonuçlanırdı. Nazi lideri Müller 25 Temmuz 1941'de yayınladığı bildiride gardiyanların savaş esirlerinin ilk isyan belirtilerine karşı derhal silahlarını kullanmalarını ve esirlerin uyarılmadan vurmalarını emretti. Gardiyanların yaşayacağı tereddütlerin ciddi bir tehlike doğuracağı da ayrıca vurgulandı. Emirde açık olarak Sovyet savaş esirlerine karşı şefkat gösterme girişimleri ağır şekilde cezalandırılacaktır. Gurur ve üstünlük duygusu her zaman görünür kalmalıdır yazılıydı. Esir kamplarından meydana gelen ölümler 1941 sonbaharı ile 1942'nin ilk çeyreği arasında zirveye ulaştı. Örneğin Eylül 1941'de Malatyachna'daki geçici toplama kampında günde ortalama her 100 kişiden biri ölüyordu. Kamplarda hüküm süren koşullar o kadar kötüydü ki esirler çoğu zaman gardiyanlardan kendilerinin vurmalarını istedi. Sadece Polonya topraklarının bir kısmının işgali sonucu kurulan genel hükümetteki kamplarda 30 Kasım 1941 tarihleri arasında 45.690 esir öldü. Yani günde yaklaşık 4.600 insan ölmüştü. Kasım ayında ölen esir sayısı 83.000 civarındaydı. Bu durum kışın gelmesiyle birlikte daha da kötüye gitti. Aralık 1941'de Belarus ve Baltık devletlerindeki kamplarda 68.000 kişi öldü. Bakın binlerce insandan bahsediyorum. Elimizle saymaya kalksak bunları sayamayız. Binlerce insan bu şekilde vahşet ortamında hayatını kaybetti. Ukrayna'da esir alınan yaklaşık 134.000 kişiden infazlarla birlikte Ocak 1942'ye kadar günde ortalama 6.000 kişi yaşamını yitirdi. Ekrandaki listede özellikle ağır koşulları ve yüksek ölüm oranlarıyla öne çıkan Stalag ve Oflag adı verilen Sovyet esir kampları yer almaktadır. Durdurup inceleyebilirsiniz. Sovyetler Birliği kurulduğu dönemden bu yana sanata son derece önem atfetmişti ve birçok kültür merkezleri inşa ederek halkın sanata olan ilgisini daima artırmıştı. Sanatçılar ve aydınlar pek çok alanda faaliyet yürüttü. Ülkenin en uzak yerlerindeki okuma yazma oranının yükseltilmesinden ekonomik gelişmelerdeki faaliyetlere,
halkın temel ihtiyaçlarını konu alan eserler yaratmaktan siyasi komiser olarak ordu içindeki bürokratik tutumlardan uzaklaşman görevlerine kadar pek çok alanda sanatçılar ve aydınlar hep görev başındaydı. Savaş sırasında Sovyet sanatçılarının ve siyasi komiserlerin derhal öldürmeleri için özel bir çaba sarf edildi. Çünkü Sovyet sanatçılar tıpkı Nazilerin beklediği gibi savaşın başından beri Nazi karşıtı eserler yaratıyorlardı ve halkın faşizme karşı motivasyonunu yükseltiyorlardı. Savaş döneminde yüz binlerce sanat eseri ortaya çıktı, sayısız film çekildi, şarkılar yazıldı, etkinlikler düzenlendi, kitap ve şiirler basıldı. Direnen Sovyet halkını betimleyen heykeller, tablolar üretildi. Hatta öyle ki Leningrad Savaşı'nda Shostakovich'in 7. senfonisi eşsiz bir tarihi durumla Nazi Almanya'sına karşı büyük bir psikolojik üstünlük sağladı. Bu konser sırasında olanları anlattığım bir videoda çekmiştim. Onu da sağ üstte koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bununla birlikte sinema alanında da pek çok film ve animasyon üretildi. Faşizm karşıtı Sovyet kısa filmleri bu dönemde üst seviyeye ulaştı. Yine sağ üstteki linkten kanalımızda yer alan faşizm karşıtı bu kısa filmlere ulaşabilirsiniz. Naziler esir aldığı sayısız Sovyet sanatçıyı anında infaz etti. Öldürülmeyip esir alınan tutsaklar ise idam edilmek üzere Wehrmacht işgalindeki bölgelerdeki toplama kamplarına veya yerleşim yerlerinden çok uzak bölgelere götürüldü. Uzak yerlere götürülen esirler ya kilometrelerce yürütülerek ya da insanlık dışı şartlarda trenlere doluşturularak taşındılar. Nakledilen esirlerin büyük kısmı zaten yolda ölüyordu. Esir kamplarından sistematik infaz yöntemleri uygulandı. Örneğin bazı toplama kamplarında beyaz önlüklü Nazi görevlileri esirlerin boyunu ölçmek bahanesiyle esirleri duvarlara dayadı. Özel tasarlanmış bir alan bulunan duvarda esirler Komanda 99 adı verilen bir birime bağlı Nazi askerlerin tarafından boyunlarından vuruldu ve cesetleri hızlıca yan odaya atıldı. Ardından sıradaki esirler getirildi ve sistematik bir şekilde infazlar bu şekilde gerçekleşti. 35-40 arası infazdan sonra cesetler bir kamyona yüklendi ve mezarlık kısmına topluca atıldılar. Yani insanlar adeta bir çöp gibi oradan oraya atılıyordu. Bazı esirlerse infaz edilmeyip Nazi doktorların tarafından tıbbi deneylere maruz bırakıldılar. Kasıtlı mikrop enjeksiyonu ile pek çok ilaç ve preparat denemeleri gerçekleştirildi. Öldürülen bazı esirlerin kafa tasları Nazi üniversitelerinin antropolojik bölümlerinde incelendi ve burada aşağı ırk olarak tanımlanan bu kafa taslarının bir modeli olarak sergilendiler. Naziler Sovyet esirlerine karşı tutumlarını gizlemiyorlardı ve bu nedenle esirlere yapılan katliamlar tüm Sovyet halkları arasında hızla yayıldı. Bu nedenle pek çok yerde Sovyet direnişi sertleşti ve Sovyet halkının haklı savaş verdiğine yönelik inancı arttı. Hatta savaş sonrası yargılanan Nazi generalleri bile yayınladıkları Barbarossa kararı ve komiser emrinin katliamlar nedeniyle kaybedecek bir şey kalmaması nedeniyle sivil halkın orduya yazılıp savaşa girmesine neden olduğunu itiraf edecekti. Savaş sonrasında kurulan Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi yaşanan olayları şu ifadelerle karara bağladı. Mahkeme, Sovyet savaş esirlerine yapılan muameleyi insanlık dışı olarak nitelendirdi. Bu kadar çok sayıda kişinin ölümü yalnızca bireysel gardiyanların eylemleri veya kamplardaki kritik yaşam koşullarının sonucu değildir. Öldürmek için yapılan sistematik planların sonucudur. Uluslararası Mahkeme tarafından bu yaşananların savaş suçu, barışa karşı suç ve insanlığa karşı suç kapsamında olduğuna hükmedildi. Savaş sonrasında esaret altındayken hayatını kaybeden bazı kişilere Sovyetler Birliği'nin en yüksek dereceli onur madalyası olan Sovyetler Birliği Kahramanı unvanı verildi. Nazilerin elindeyken kamplarda isyan çıkartan ve direniş hareketleri örgütleyen bazı Sovyet askerleri bu nişana layık görülmüştür. Örneğin gönderildiği pek çok toplama kampından direnişler örgütleyen ve birçok kez kaçış girişimi gerçekleştiren ve bu nedenle işkenceler görüp 26 Ocak 1945'te bir krematoryum fırınından canlı canlı yakılan Sovyet pilot Nikolay Vlasov bu nişana layık görülmüştür. Benzer olarak Stalingrad'da esir alınan Sovyet Azerbaycan'ı gerillası Mehdi Hüseyinzade esaratten kurtulduktan sonra Yugoslav partizanlarına katıldı ve ardından Nazi bölgelerindeki çok sayıda köprüyü, binayı ve kamp alanını patlatarak yüzlerce Nazi askerini öldürmüş ve 2 Kasım 1944'te yakalandığı son çatışmasında bile 25 Nazi askerini öldürüp ele geçmemek adına son kurşunu kendini öldürmek için kullanmıştır.
Hüseyinzade bu fedakarlıkların nedeniyle Sovyetler Birliği kahramanı ilan edilmiştir. Buna benzer olarak çok sayıda kahraman savaş esiri pek çok Sovyet posta puluna konu oldu. Çok sayıda sokağa ve caddeye isimleri verildi ve adlarına anıtlar ve heykeller inşa edildi. Günümüzde bu kişiler büyük kahraman olarak anılmakta olup adlarına halen büyük ölçekli anma törenleri düzenlemektedir. Evet dostlar, bu videoda sizlere Nazilerin Sovyet esirlere karşı yaptıkları vahşi davranışların bir özetini çıkardım. Bunların kaynakları, nedenleri ve olan durumların aktarılmasını sizlere anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Birazcık moraliniz bozulmuş olabilir çünkü bu tür vahşi durumlar özellikle 2. Dünya Savaşı'nda çok fazla vardı ve Nazilerin Sovyetlere karşı tutumu gerçekten bu denli vahşiydi. Bunları size anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videomuza bir kere beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sovyetler Birliği hakkında az bilinen pek çok konuya dair videolar çekiyorum. Sovyet yolculuğu belgesellerimize sağ üstteki linkten ulaşabilirsiniz. Pek çok konuda videolar var. Onları da bir inceleyin derim. Bizlerin takip etmek için de Sovyet Yolculuk kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Diğer videolarda tekrar buluşacağız. Sovyet yolculuğunun bir başka durağında yeniden birlikte olacağız. Şimdi hoşça kalın.